iPhone 8 mi yoksa iPhone 7 mi? Çevremize bir baktığımızda bu cihazları kullananların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında iPhone 7 mi almak mantıklı yoksa iPhone 8 mi? Bizlere nasıl bir deneyim veriyor? Şu anda bir telefon alacaksanız iPhone 7'yi mi 8'i mi tercih etmelisiniz? Bu soruların cevabını net bir şekilde vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak karşılaştırmaya bir tasarımla başladığımız zaman iki cihazı da ön taraftan baktığımızda birebir aynı olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak arka tarafta çok ciddi farklılıklar bulunuyor. Tasarımsal bütünlük olarak iki cihaz da çok benzese de kasa yapısı ve malzeme kalitesi açısından iki cihazın ayrıştığını söyleyebiliriz. Yani dışarıdan baktığınızda cihazın iPhone 7 mi veya 8 mi olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bence iPhone 8'de kullanılan cam ve metal alaşım çok daha premium bir hissiyat uyandırıyor. iPhone 7'de gayet premium ve elinize aldığınız zaman çok kaliteli hissettiren bir cihaz, ancak iPhone 8'in bir kademe daha üstü olduğunu söyleyebilirim. iPhone 8'i tasarımsal açıdan daha çok beğendiğimi de belirteyim. Kalınlık ve ağırlık olarak iki cihaz birbirine gerçekten çok yakın. Burada teknik detaylara çok fazla girmeyeceğim. Tasarım konusunda bence kazanan net bir şekilde iPhone 8. Ekran tarafına baktığımız zaman iki cihazımızda da 4.7 inç boyutunda Touch ID sensörü bulunduran Home tuşu ile beraber gelen gayet kalın çerçeveli iki ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekranlara dışarıdan baktığımız zaman çok büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz. Çözünürlük olsun, ekrandaki panel olsun, IPS LCD panel iki cihazımızda da bulunuyor. İki telefonumuzun ekranında kesinlikle bizi üzmeyecek bir çözünürlüğe ve yeterli bir ekran kalitesine sahipler. Ancak iPhone 8'in True Tone desteği iPhone 7'ye göre bir adım öne çıkmasını sağlıyor. True Tone desteğiyle beraber iPhone 8 ortam ışığına göre renk dengesini ayarlayabiliyor. Bu noktada iPhone 8'in gözümüzü biraz daha az yoran bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kullanım deneyimi olarak çok büyük farklılıklar getirmiyor. Bence burada iki ekranda vermiş olduğu deneyim çok yakın. Yani ekran kalitesi bu iki cihaz arasında bir tercih yaparken bir kriter olmamalı. Ama baktığınız zaman özellikle ikinci el veya yenilenmiş olarak alacağınızı düşündüğümde bu ekranların orijinal olması gerçekten önemli. Eğer yan sanayi ekrana sahip olan bir iPhone 7 veya iPhone 8 alırsanız gerçekten ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle dokunma hassasiyetinde şu anda olmasa bile uzun süreli kullanımlarda 3-4 ay sonra bazen bastığımız bölgede dokunuşlarımızı algılamama veya kendi kendine basma gibi sorunlar uzun vadede karşımıza çıkabilir. Bu yüzden ikinci el veya yenilenmiş olarak bir iPhone alacağınız zaman diğer tüm iPhone'lar için de tabii ki de geçerli. Burada ekrana çok dikkat etmeniz gerekiyor. Orijinal bir ekranın kullanılması burada genel deneyimimizi etkileyen en önemli faktörlerden. Yan sanayi ekran aldığınız zaman sadece dokunma hassasiyetinde değil, ekran kalitesi olarak da çok daha alt seviyede bir deneyim alacağınızı da söyleyebiliriz. Bu noktada orijinal ekranlardan kıyaslarsak iPhone 7'nin ekranında, iPhone 8'in ekranında boyutlarına göre bence ideal bir çözünürlük ve kaliteye sahipler. Burada kameradan önce bir bataryadan bahsetmek istiyorum. iPhone 7'de 1960 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. iPhone 8 tarafında 1821 mAh'lik daha küçük kapasiteli bir bataryayı görebiliyoruz. Burada kağıt üstünden konuşacak olursak iPhone 7 iPhone 8'den daha iyi bir batarya performansı sunuyormuş gibi hissettirebilir. Ancak durum kesinlikle öyle değil. iPhone 8'de kullanılan 10 nanometre mimarili işlemcimiz yapay zeka desteğiyle beraber de bataryayı çok daha optimize bir şekilde kullanıyor. Bu noktada iPhone 8'in iPhone 7'den ciddi bir şekilde daha iyi bir batarya performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki iki cihazın bataryası da günümüz koşullarında güncel teknolojiyi düşündüğümüzde iki cihazın bataryası da çok ciddi bir şekilde geride kalıyor. Ancak iPhone 8'i aldığınız zaman ortalama 4-4,5 saatlik ekran süreleri alabilirken iPhone 7'de ise 3 saatlere kadar bu süreler düşebiliyor. Bu noktada iPhone 8'in yoğun bir kullanıcı olmayan genel bir kullanıcıyı düşündüğüm zaman bir günlük çıkartabilecek seviyede diyebilirim. Yani en azından akşama kadar iPhone 8'i aldığı zaman 4 saatlik ekran süresiyle idare edebilir. Ancak iPhone 7'nin hiçbir şekilde idare edebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki burada batarya sağlığı da direkt olarak performansı etkileyen en önemli faktör. Açıkçası benim önerim en az %85 ve daha üstünde pil sağlığı olan telefonları almanızdan yana. Eğer oyun odaklı bir kullanım için telefon arıyorsanız iPhone 8'de, iPhone 7'de kesinlikle yeterli gelmeyecektir. Oyun odaklı bir kullanımda iPhone 8'in bataryası bile 3 saatleri çok zor görebiliyor. iPhone 7 2 saatlere kadar da düşebiliyor. Bunları kesinlikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama ben gün içinde 2-3 kez şarj ederim, benim için bir problem değil diyorsanız yine bu noktada iPhone 8 iPhone 7'den ciddi bir şekilde öne geçiyor. Çünkü iPhone 8'de 15 wattlık hızlı şarj desteğimizin olduğunu söyleyeyim. Bu sayede
7'de de 30 dakikada %50 oranında hızlı bir şekilde bataryayı doldurabiliyoruz. Ancak iPhone 7'de herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. iPhone 7 ile iPhone 8 arasında batarya olarak çok ciddi bir uçurum var. Yani genel olarak batarya konusunda iPhone 8 iPhone 7'den çok daha güncel bir cihaz. Şimdi bataryadan kamera tarafına geçersek burada testlere bir yakından bakalım. Dostlar, iki cihaza da baktığımızda kağıt üstünde aynı kameralar kullanılmış gibi gözükse de fotoğraf çekim kalitesi noktasında detay çekimlerinde ve obje çekimlerine baktığımız zaman iki cihaz arasında ciddi farklılıkları görebiliyoruz. Burada özellikle renkleri çok daha doğru ve kontrast oranı açısından başarılı bir şekilde ayarlayabilmesi noktasında iPhone 8 iPhone 7'ye göre çok ciddi bir şekilde ayrışıyor. Düşük ışık performansında loş ışıklı ortamlardaki çekimlerde aradaki fark minimum düzeyde ama genel fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda iPhone 7 ile iPhone 8 arasında çok büyük farklar var. iPhone 8 kesinlikle çok daha önde. Video tarafına geçtiğimizde iPhone 8'de 4K 60 FPS'te OIS desteğini görebilirken halen günümüz şartlarına göre çoğu telefondan başarılı videolar ortaya koyuyor. Video kalitesi olarak iPhone 8 şaşırtıcı bir şekilde başarılı. iPhone 7 tarafına baktığımızda 4K 30 FPS desteğinin olduğunu görebiliyoruz ve OIS ile beraber güzel çekimleri de iPhone 7 ile beraber yapabiliyoruz. Buradaki video kalitesi de iyi düzeyde ama iPhone 8 ile kıyasladığımız zaman videolardaki renk kalitesi, yani genel kaliteye baktığımızda iPhone 8 yine çok daha önde. Titreşimleri engelleme konusunda iki cihazın birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim ama videolarda iPhone 8'in bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Hem fotoğraf hem de video tarafında performans açısından iPhone 8'i çok daha başarılı bulduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. iPhone 7'de kesinlikle üzmez ancak aradaki fark çok bariz bir şekilde önümüze çıkıyor. Dostlar, şimdi bir değerlendirme yaparsak iPhone 7 Plus ile iPhone 8 Plus'ın karşılaştırmasında söylediğim gibi eğer iPhone 7 serisinin güncelleme desteği kesilmemiş olsaydı daha farklı şeyler söyleyebilirdik. Ama şu anda baktığınızda iPhone 7 iOS 15.5 veya 15.6'yı aldıktan sonra iOS 16'ya bir güncellemesi olmayacak. Yani artık iPhone 7'nin emekliye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu noktada eğer uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız 2-3 sene sonra uygulamaların desteği yavaş yavaş kesilmeye başlayacak. Tabi bu kesilirken iOS 15 optimizasyonda diğer uygulamalar güncellemeye devam ettikçe daha da azalacak diyebiliriz. Yani iPhone 7'nin uygulamalardaki performansı yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Ancak iPhone 8'in halen güncelliğini koruyacağını da söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebebi 10 nanometre mimarili A11 Bionic yongası. Bu sayede iOS 16'yı da iPhone 8 alacak. Hatta bir sürpriz olmazsa iOS 17'yi de alabileceğini düşünüyorum. Eğer uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız, en azından 2-3 sene kullanacaksanız iPhone 8'i tercih etmek iPhone 7 yerine çok daha mantıklı olacaktır. Ama ben telefonu çok standart işlerde kullanıyorum, genel bir kullanıcıyım diyorsanız, telefonda çok bir beklentim yok. WhatsApp ve sosyal medya uygulamalarını ara ara kullanıyorum. Genel olarak telefonu görüşme yapmak için ana temel amacında kullanıyorsanız iPhone 7'yi de tercih edebilirsiniz. Bu noktada iPhone 7 de kesinlikle üzmez. Ancak dediğim gibi uzun vadede iki cihaz arasındaki performans farkı biraz daha açılacak gibi gözüküyor. Eğer iPhone 7 alacaksanız minimum 128 GB olana bakmanızı öneririm. Şu anda fiyatlara baktığım zaman da 3000-3500 TL bandında iPhone 7'yi bulabiliyoruz. iPhone 8 ise 64 GB olarak 4500 TL civarında satılıyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımız zaman bence aradaki 1000 TL 1500 TL'lik fark rahatlıkla verilebilir. Bu fiyatları göz önüne aldığımız zaman kamera performansı açısından bulundukları fiyat bandının en iyileri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama burada ekran kasa oranı, batarya performansı gibi çok ciddi dezavantajları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer bunlara rağmen bu fiyat bandında bir iPhone alacağım diyorsanız, illa bir iPhone alacaksanız bence bütçenizi biraz daha zorlayıp iPhone 8 Plus'a bakmanızı öneririm. Hem batarya konusunda hem ekran kalitesi, bunun yanında genel performansa baktığımız zaman da iPhone 8 Plus bu iki modelden çok daha mantıklı bir şekilde önümüze çıkıyor. Fakat dediğim gibi bu eksileri kabul ediyorsanız, küçük, kompakt ve premium bir cihaz istiyorsanız iPhone 8'de iPhone 7'yi de halen tercih edebilirsiniz. Bu videoda tüm artı ve eksileriyle derinlemesine iki cihazda karşılaştırarak hangisi alınır, bu sorunun cevabını net bir şekilde vermeye çalıştık. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi alınır veya ikisi de alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.